Yüzen Taverna'ya hoş geldiniz. Yüzen Taverna'da bugün sizlere bir korku hikayesi anlatacağım. Yanımda Buğra yok. Ve ayrıca bugün benim doğum günüm. Neyse, hikayemize geçelim. Korku hikayemizin ismi 3 Arkadaş ve Onlar. 2007 yılında bir yaz akşamı. Alperen, Mustafa ve Doğukan isimli 3 arkadaş evlerinde koltuklarına yayılmış film seyrediyorlardı. Alperen'in anne ve babası bir akraba ziyareti için şehir dışına gitmişti. Alperen de Mustafa ve Doğukan'ı takılırız diye eve çağırmıştı. Alperenlerin evi müstakildi. Etrafı çitlerle çevrili. İşlek ana yolun kenarında. Güzel, bahçesi olan bir evdi. Film bitince Doğukan yatmak üzere üst kata, Alperen'in ona vermiş olduğu odaya gitti. Alperen ve Mustafa da bir süre muhabbet ettiler ve bulundukları koltuklarda uykuya daldılar. Doğukan ise Alperen'in odasında bir süre kitap okuduktan sonra uyumuştu. Birkaç saat sonra çok şiddetli bir ses ile uyandılar. Saat gece yarısını çoktan geçmiş olmasına ve trafiğin durgun olmasına rağmen evlerinin önünde bir kaza gerçekleşmişti. Bir kamyon otomobili de önüne katarak evlerinin önündeki elektrik direğine çarpmıştı. Alperen ve Mustafa büyük bir panik ile uyanıp doğruldular. Işıklar yanmıyordu ve etraf kapkaranlıktı. Alperen hemen çekmeceden 2 adet el feneri kaptı ve birisini de Mustafa'ya verdi. Hemen el fenerlerini açarak evden dışarı çıktılar ve 20-25 metre ilerideki olay yerine doğru koşmaya başladılar. Bu sırada Mustafa cep telefonunu çıkararak rakamları tuşladı. Polisi aramak istiyordu. Fakat telefon çekmiyordu. Bunu gören Alperen de hemen denedi. Ama nafile. Olay yerine vardıklarında Alperen arabaya, Mustafa da kamyona bakmaya gitmişti. Alperen arabanın şoför tarafına yaklaştı ve el fenerini camdan içeriye tuttu. Aynısını da Mustafa kamyon için yapmıştı. Gördükleri karşısında ikisi de beyninden vurulmuşa dönmüştü. Ne kamyonun ne de arabanın içerisinde kimse yoktu. Bakışlarını birbirlerine çevirdiler ve birkaç saniye öylece donup kaldılar. Mustafa kamyonun kasasını, Alperen ise arabanın bagajını kontrol etmek üzere harekete geçtiler. Alperen bagajın kapağını açmayı denedi ama kilitliydi. Arabanın anahtarlarına bakmak için tekrar döndü. Arabanın anahtarları üzerindeydi. El fenerini sol eline aldı ve sağ eliyle de anahtarı çıkarttı. Tekrar bagaja döndü ve bagajı açtı. Bagajda kanlı bir bıçak, yedek lastik ve ilk yardım malzemelerinden başka bir şey yoktu. Bagajın kapağını birazcık daha kaldırıp bıçağa iyice yakından bakmak için eğildi. Bu kan nereden bulaşmış olabilirdi? Bu sırada Mustafa da kamyonun kasasına tırmanarak kasada ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. En üste ulaştı. Kasanın üzerindeki örtüyü açtı ve el fenerinin ışığını içeriye doğrulttu. İçeride 2 kişi yatıyordu. Aynı anda Alperen Mustafa'ya, Mustafa da Alperen'e seslendi. Mustafa aşağıya atladı ve Alperen'in yanına koştu. Alperen de cebinden çıkarttığı peçeteyle bıçağı tutup Mustafa'ya doğru yöneldi. İkisinin de şaşkınlığı korkuya dönüşmüştü. Kasadakilerin kim olduklarını öğrenmeleri gerekiyordu. Ve de araçların şoför koltuklarında kimselerin bulunmayışının sebebini. Kasadaki insanların üzerlerinde kimlik ya da ehliyet bulma umudu ile ikisi de kamyonun kasasına çıkmıştı. Mustafa telefonu ile yatan 2 insanın fotoğrafını çekti. Alperen de üstlerini aradı. Elbiseleri çok özensiz bir şekilde giyilmişti ve yatanlardan birinin cebinden bir parça kağıt çıkmıştı. Kağıdın içindeki yazı bilmedikleri bir alfabeyle yazılmıştı. Fotoğrafları çeken Mustafa, 2 adamdan birinin sol omzundan sızan kanı fark etmişti. Alperen'e gösterdi. Alperen de o anda bir elinde peçeteyle tuttuğu bıçağı göstererek Mustafa'ya baktı. Hızla kamyonun kasasından atlayıp eve doğru koştular. Alperen de bıçağı o anlık korkuyla giriş kapısının önündeki merdivenin üzerine bırakmıştı. Eve girip kapıları kilitlediler ve olayı anlatmak için Doğukan'ın kaldığı odaya doğru çıktılar. Üst kata vardıklarında Doğukan'ın odasına daldılar. İçerideki manzara karşısında bir şok daha yaşamışlardı. Doğukan boynunda ip ile odanın tavanından aşağıya sallanıyordu. Alperen ve Mustafa büyük bir korku ve üzüntü içinde
odaya girdiler. Doğukan'ın yanına doğru ilerlediler. Birlikte geçirdikleri son anlar ikisinin de zihninden akıp geçiyordu. Alperen sallanan cesede gözlerini dikmiş bakarken Mustafa'nın dikkatini bir şey çekmişti. Doğukan'ın yattığı yatağın başındaki küçük çekmecenin üzerinde katlanmış vaziyette duran bir kağıt vardı. Alperen'e işaret etti ve ardından da gidip kağıdı aldı. Açtıklarında kağıdın içinde yazılanlar kamyonun kasasındaki ölü insanlardan birinin cebinden çıkan ile çok benziyordu. İkinci kez karşılarına çıkmıştı. Alperen Mustafa'ya dışarıda duran kaza yapmış otomobili alıp karakola gitmeyi tavsiye etti. Ama Mustafa onaylamadı. Mustafa burada olay yerinde kalmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Alperen aşağıya indi ve birkaç kez kilitledikleri kapıyı açıp dışarı çıktı. Direğe çarpmış olan otomobile doğru yöneldi. Anahtarı bagajda bırakmıştı. Anahtarı aldı ve bindi araca. Ardından da yola düştü. Mustafa ise odada daha fazla kalamamıştı. O da aşağıya indi ve bir şeyler bulabilmek umudu ile kaza yerine yöneldi. Kamyonun şoförü koltuğuna oturdu ve torpido gözünü açtı. Birkaç fatura, ıslak mendil ve bir tabancadan başka bir şey yoktu. Tabancayı alıp biraz kurcaladı ve geri bıraktı. Telefonunu çıkartıp çektiği resimleri açtı ve uzun uzun baktı. Alperen ise mahvolmuş durumdaki araba ile henüz birkaç kilometre gitmişti ki gözüne kırmızı mavi polis çakarlarının vurmasıyla mutlu olmuştu. Polis aracına selektör yaptı ve aracı yolun kenarına çekti. Polis aracı da durmuştu. Alperen araçtan indi ve polislerin aracına doğru koştu. Olanları anlattı. Ardından da polislerin onayıyla polis arabasının arka koltuğuna geçip oturdu ve yolu tarif etti. Bu sırada Mustafa da baktığı fotoğrafta bir şey fark etmişti. Kasada yatan iki ölü adamdan birinin parmağındaki yüzük. Bu polis meslek yüksek okulu mezunlarına verilen türden bir yüzüktü. Alperen ve iki polis yolda tek kelime dahi etmemişlerdi. Alperen arka koltuktan dikkatlice ikisini izliyordu. İçini bir korku sarmıştı. Bu iki polis gözlerini dahi kırpmıyorlardı. Sonunda eve vardılar. Üçü arabadan indi ve kaza yerine doğru ilerledi. Mustafa da sol aynadan geldiklerini görüp kamyondan dışarı çıkmak için kapıyı açtı. Ve bir anda donup kaldı. Bunlar onlardı. Kamyonun kasasındaki iki kişi. Mustafa kendi yüzüne bir tokat attı ve kendinde olup olmadığını kontrol etti. Hemen torpido gözüne geri döndü ve açıp tabancayı aldı. Daha önce kontrol etmişti. Silahın dolu bir şarjörü vardı. Emniyeti kapatıp kamyondan atladı ve silahı iki polise doğrulttu. Mustafa Alperen'e polislerin yanından çekilmesini söyledi. Alperen aceleyle Mustafa'nın tarafına geçti. Sağ eliyle silahını tutan Mustafa, sol eliyle de cep telefonunu çıkartıp Alperen'e verdi ve fotoğraflar açmasını söyledi. Alperen, Mustafa'nın telefonunda galeriye girdi ve son fotoğrafı açtı. Önce ekrana, sonra iki polise ve tekrar ekrana baktı. Şok olmuştu. Mustafa bağırarak onlara kim olduklarını sordu. Cevap vermiyorlardı. Oldukları yerde öylece dikiliyorlardı. Gözlerini dahi kırpmadan. Mustafa ateş edeceğini söyleyip tehdit etti. Bunun üzerine iki polis görünümlü kişi yavaş adımlarla Alperen ve Mustafa'nın üzerlerine doğru yürümeye başladılar. Mustafa iki polisten sağda duranın göğsüne nişan almıştı. Mustafa tekrar uyardı ve kim olduklarını yeniden sordu. Alperen de Mustafa da iyice gerilmişlerdi ve Mustafa tetiği çekti. Sabah işe giden bir kadın öğretmen acı bir fren yaparak yolun ortasında durdu. Aracından indi ve elektrik direğinin en üst ucuna bakarak uzunca bir çığlık attı. Direğin ucunda boynundan asılmış vaziyette duran iki genç vardı ve yerde de bir parça kağıt. Yüzen Taverna'da bir sesli hikayeler bölümünün sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Her çarşamba ve pazar günleri yeni videolar ile sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.